Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Bu tatlının ismi yalancı baklava, lezzeti ise gerçek baklavaya oldukça yakın, gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Yapımı oldukça pratik. Ben kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Uygun bir tencereye 3,5 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 4 su bardağı suyu ilave ederek biraz karıştıralım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Biraz şeker çözündükten sonra ocağa alalım tencereyi ve ara ara karıştırarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte 12 dakika kadar pişsin, şerbetimiz kaynasın. 12 dakikanın sonunda çeyrek limonun suyunu sıkmıştım ben küçük bir kaseye, onu ilave ettim. Çeyrek limonun suyu yeterli oluyor. Limon suyunu da ekledikten sonra şöyle 2 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya devam etsin. Sonrasında ocağımızın altını kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Artık şerbetimin altını kapattım. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizi soğuk olarak kullanacağız. Tatlımızın hamuru için 1 adet yumurtayı uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı, 1 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesini ekledim ben. Çok az kaşığın ucuyla, çay kaşığının ucuyla tuz, bir fiske tuz ekledim ve bu malzemeleri karıştırdım. Karışım homojen hale gelinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştıralım bu aşamada. Sonrasında kuru malzemeleri ekleyeceğiz. 1 su bardağı nişastayı ekleyelim. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Sonrasında 3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ben ilk aşamada 2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. Üzerine kabartma tozunu ilave ediyorum. Sonrasında kıvamına göre arda kalan unu da ekleyeceğim. Bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra geriye kalan yarım su bardağı unun da tamamını ekledim ve hamurum istediğim kıvama geldi. Her zaman belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Benim kullandığım malzemelerle 3 su bardağı un tam olarak ideal geldi. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Çok fazla sert olmasın. Hamurumuz toparlandıktan sonra iri bir şekilde çekilmiş cevizi, 1 su bardağı cevizi hamurun üzerine ilave ediyorum ve cevizler hamurun her yerine dağılıncaya kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Cevizin ve nişastanın verdiği lezzetle inanın tam bir baklava tadında oluyor. Bu tatlı yalancı baklava denilmesi kadar var. Lezzetini denedikten sonra eğer denerseniz bana kesinlikle hak vereceksiniz. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisini sıvı yağla yağladım. Ve hamurumu borcamın içerisine alıyorum. Elimle dağıtıyorum. Borcamın her yerine eşit bir şekilde dağılsın hamur. Bu büyük yuvarlak borcama benzer boyutta farklı bir kapta da hazırlayabilirsiniz. Tabii ki dilerseniz kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Köşelerine, uç kısımlarını biraz bastırıyorum. Çok hafif kalkık kalabiliyor çünkü. Her yeri eşit bir şekilde dağıldı. Şimdi şekil vereceğim bıçakla. Baklava dilimi deseninde kesiyorum. İlk olarak artı şeklinde kesiyorum hamurumu. Sonraki aşamaları da kademeli bir şekilde göstereceğim. Baklava dilimi kesimi konusunda sıkıntı yaşayanlar için yol gösterici olsun. 4 eşit parçaya böldükten sonra bir bölümün kesilişini gösteriyorum sizlere. Sonrasında tekrar ortadan dikey bir şekilde kesiyorum. Yanlardan da 2 dikey daha kesik atıyorum. Ardından baklava dilimi oluşturacak şekilde yatay bir şekilde, çapraz bir şekilde keseceğim.
Böylelikle baklava dilimi oluşmuş oluyor. Gerçekten şekli muntazam oluyor. Bütün hamura aynı şekilde şekil verelim. Şekil verdikten sonra son olarak uç kısımları keserken belki kesilmemiştir düşüncesiyle güzel bir şekilde dilimlensin diye küçük darbeler atıyorum. Sonrasında önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Benim fırınımda toplamda 50 dakikada pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. 40-45 dakikadan sonra kontrol edin. Üzeri bu şekilde kızardığında istediğimiz şekilde pişmiş demektir. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini ekliyoruz. Şerbetimiz tamamen soğumuştu. Sıcak tatlımıza, ilk sıcağı çıkan tatlımıza soğuk şerbetimizi ilave ediyoruz. Şerbetin bir miktarını çekiyor. Fakat biraz dinlenmesi lazım tamamını çekmesi için. Ben 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis ettim. Dilimi sizlere göstereceğim. Servis ettikten sonraki halini göstereceğim şimdi. Tatlım dinlendikten sonra üzerini toz Antep fıstığıyla süsledim ben. Sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi, fındık, ceviz ve benzeri malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Görüntüsü gibi lezzeti de inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Bir defa deneyin. Çok isterim gerçekten. Denediğiniz takdirde lezzet konusunda bana hak vereceğinize eminim. İftar sonrası için, hatta bayram için harika bir alternatif. Tek tek şekil verme telaşına girmeden şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Aynı zamanda şöyle servis ettikten sonraki hali de bu şekilde. Şimdi küçük bir tabağa alarak iç dokusunu da göstereceğim sizlere. Kıyır kıyır oluyor. İç dokusu da bu şekilde. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.